Merhaba arkadaşlar. Selvi'nin mutfağına hoş geldiniz. Kış hazırlıklarımıza devam ediyorum. Bugün sizlere şişe domatesi, kış aylarında yemeklerimizde sos olarak kullandığımız şişe domatesini anlatacağım. Şimdi 10 kilo domatesimiz var. Bu 7-8 kiloyu ben akşam doğradım, süzgüde beklettim. Biraz o sarı suyunu süzdürdüm. Şimdi tenceremi içine alıyorum. Bu şekilde sırayla bunları hiç su koymayacağım. Domates kısık ateşte önce biraz suyunu salacak. Sonra ben bunu biraz erimeye başlayınca iyi blender'a çekeceğim. Tekrar gösteririm. Şimdi kalan domateslerimi de doğramadım. Bu domateslerden yapıyorum. Bu şekilde doğruyorum. Gelişi güzel. Yalnız çöplerini çıkarıyoruz. Çöpleri iyi olmuyor blenderda. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, 2 tencere doğramış olduğum domatesleri yarı pişirdim. Yarı. Şimdi ben bunları blender yapacağım. Pişirmeye tekrar devam edeceğim. Tabi bu 3 tencere oldu 10 kilodan. Tam 3 tencere. Yalnız bunların içerisine şimdi önce 1 2 koyuyorum ama toplamda ne kadar tuz koyduğumu daha sonra yazacağım. Şimdi ön bu tuzluyorum. Çok tuzlu olmaması için kontrolle gideceğiz. Çünkü bu azalacak yarıya. Suyunu çektireceğim blender çektikten sonra. Şimdi ben bunu bir yarı blender çekiyorum. Şimdi arkadaşlar bu ön çekimi yaptım. Ben biraz daha bunu pişireceğim. Şu şekilde. Bu daha pişmedi. İyice pişecek. Bir çekim daha yapacağım. Sonra da süzgüden süzeceğim. İsterseniz süzgüden süzmeyebilirsiniz. Ama ben içinde şu çekirdekleri sevmiyorum sosun. O yüzden en son piştikten sonra bir süzgüden geçireceğim. Şimdi pişmeye sosumuz devam ediyor. Evet arkadaşlar, sosumuz pişti. Blender yaptığımız. Şimdi 3. tencereye koydum, pişiyor. Bu arada kabuk kaldıysa diye ben bir tencere sosum hazır pişti. Onu süzdüm. İçinden şu kadar bir tencereden kabuk ve çekirdek çıktı. Bunu ayırıyorum. Bunu da kullanabilirsin ama ben süzmeyi tercih ediyorum blenderdan sonra. Şu şekilde süzüyorum. Sosumuzun kıvamı bu şekilde. Bunu süzmeden de doldurabilirsiniz ama ben sos olduğu için süzmeyi tercih ediyorum. Arkadaşlar, sosumuz hazır. Kıvamı bu şekilde. Tekrar gösteriyorum. Kıvam bu şekilde. Sulu değil, koyu da değil. Çok güzel oldu sosu. 3 tencere oldu. Şimdi kavanozlamaya gidiyoruz. Kavanozlarımızı yıkadım. Kaynak derecesi yüksek bulaşık makinesinde. 0 kapaklarımız hijyen oldu. Kapaklar 0 olmak zorunda. Yoksa hayati tehlikeniz olur. Sosumuz da kaynak olacak. Şu anda ocağımın altı açık. Mikrop üretmemesi için, uzun süre sağlıklı kalması için sosumuz bu şekilde dolduruyoruz. Bu kadar. Hemen kapaklamaya geçiyorum. Önce kapağı koyuyoruz. Önce bu şekilde, sonra bu şekilde iyice. Önce sağa, sonra sola hemen ters çeviriyorum.
Tekrar kapaklıyoruz. Önce sağa oturtturduk. Sonra iyice sıkıyorum sola. Hemen ters çeviriyoruz. Bir tane daha göstereyim. Oturtturdum sağa çevirerek. Kapatıyorum. İyice sıkıyorum. Ters çeviriyorum. Bir tane daha göstereyim. Kalanları ben yapayım. Bu kadar yeter. Sıktık. Hemen kapatıyoruz. Hızlıca yapıyorum. Hepsini dolduruyorum. Paketliyorum. Evet arkadaşlar, 3 tencereden domates sosundan 3 adet 650 gramlık sos, 25 adet de 250 mililitrelik sosumuz çıktı. Şimdi ben bunu güzelce kaynak, bakın dokunamıyorum, sarıyorum, sarmalıyorum. Yarına açmak üzere. Bir gece sıcakta bekleyecekler. Güzelce sarıyoruz şimdi. Evet arkadaşlar, 24 saat bekledi sosumuz. Dün yapmıştık. Bugün. Evet, soğumuşlar. Şöyle bir de. İşte 25 tane 250 mililitrelik küçük kavanozum sosum oldu. 3 tane de 650 mililitrelik. Bunlar bu şekilde. Şimdi artık soğudu. Bunları bu şekilde ters çevirebilirim. Hepsini ters çevireceğim bu şekilde. Evet arkadaşlar, domates sosumuz oldu. Bitti. Hepinize afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Benim için çok önemli. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.